Bir anne için en ağır acı nedir biliyor musunuz? Evladının onu hiç var olmamış gibi görmesi. Beyin duygusal acıyı tıpkı fiziksel acı gibi algılamaktadır. Yani çocuğunuzdan gelen küçümseme kalbinize saplanan görünmez bir bıçak gibi tüm bedeninizi yaralar. Peki sizce hangi davranış bir annenin ruhunu en çok yıpratır? Sessiz ilgisizlik mi? Acımasız küçümseme mi? Yoksa hiç bitmeyen talepler mi? Birazdan öğrenecekleriniz karşısında şaşıracaksınız ve belki de bu benim de yaşadığım şey diyeceksiniz. Çünkü annelerin kalbinde iz bırakan davranışlar çoğu zaman farkında bile olmadan yapılır. 1. Sessiz zehir, ilgisizlik ve kaybolan değer. Bir anne için bağırışlar, tartışmalar, kırıcı sözler elbette acı verir. Ama bazen onlardan da yıpratıcı olan vardır. Sessizlik. Çünkü ilgisizlik görünmez bir zehir gibi işler. Ne ses duyarsınız ne de açık bir saldırı. Ama ruhunuzu yavaş yavaş tüketir. Bir evladın annesini görmezden gelmesi, mesajlara cevap vermemesi, telefonlara dönmemesi ya da yanında olduğu halde onun söylediklerini duymazdan gelmesi aslında çok daha acımasız bir reddetme biçimidir. Anne kalabalığın içinde bile yalnız hisseder ve bu yalnızlık bir anlık değildir. Tekrarlandıkça bir rutine dönüşür. İnsan beyni duygusal acıyla bedensel acıyı aynı bölgelerde işler. Yani evladınız sizi yok saydığında kalbinizin sıkışması, nefesinizin hızlanması boşuna değildir. Bedeniniz gerçek bir yaralanma yaşamış gibi tepki verir. Üstelik bu durum kronikleştiğinde bağışıklık sistemi zayıflar, hafıza etkilenir. Hatta erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Günlük hayatta bunun örnekleri çoktur. Deniz Hanım her zaman arkadaşlarına, işine, eğlencesine vakit bulur ama annesine asla. Telefonda konuşurken evet, gibi tek kelimelik cevaplarla geçiştirir. Ya da sadece bir şeye ihtiyacı olduğunda arar, geri kalan zamanlarda annesi yokmuş gibi davranır. Her seferinde anne kendi değerinin biraz daha silindiğini hisseder. İlgisizlik masum değildir. Sessizliğin ardında aslında çok sert bir mesaj yatar. Sen önemli değilsin. İşte bu cümle söylenmese bile annenin yüreğine işlenir. Ve tekrarlandıkça annenin kendisi hakkında inancı da zayıflar. Oysa sevgi özgür olabilir ama saygı asla pazarlık konusu değildir. Bir evlat kendi yolunu seçme, kendi hayatını kurma hakkına sahiptir. Fakat ona hayat veren kişinin varlığını yok sayma hakkı yoktur. İlgisizlik normalleştirilmemelidir. Çünkü sessizliğe boyun eğmek, silinmeyi kabul etmektir. Ve hiçbir anne kendi hayatının en büyük emeğinin sessizlikle yok sayılmasını hak etmez. Ama bazen sessizlikten bile daha incitici bir şey vardır. Geçmişi küçümseyen sözler. 2. Kökleri silmek. Geçmişinizi aşağılayan sözler. Bir annenin en değerli mirası nedir? Çocuklarına bıraktığı ev, altın, mal, mülk değil. Hatıraları, anıları ve kökleridir. Çünkü her küçük hikaye evladın kimliğinin bir parçasıdır. Ama işte en acı olan şudur. Bazen yetişkin çocuklar annelerinin bu mirasını değersizleştirir. Bir anne geçmişini anlattığında aslında kendi hayatını yüceltmek için değil, evladına köklerinin gücünü aktarmak için konuşur. Ama evlat kayıtsız bir tavırla, "Anne, bunlar artık önemli değil." derse ya da alaycı bir gülümsemeyle "Bu geri kafalılık." diye cevap verirse, o söz annenin kalbine ağır bir taş gibi düşer. Selin Hanım'ın yaşadığı buna bir örnek. Annesi yıllar önce Ankara'dan İstanbul'a taşındıklarında işsiz kaldığını, küçük bir apartman dairesinde nasıl mücadele verdiğini anlatır. Selin Hanım'sa "Anne, geçmişi bırak, artık o günlerin önemi yok." diye kestirip atar. Oysa anne için bu sadece bir anı değildir. Fedakarlıklarının, sabrının ve sevgisinin bir belgesidir. Nörobilim der ki, hafıza sadece bilgi deposu değildir. Kimliğimizi taşıyan sinir ağlarının dokusudur. Yani annenin anlattığı her hikaye evladın hayatında bir çapa görevi görür. Bu bağ koparıldığında evlat da köksüz kalır. Tıpkı dallarıyla övünen ama köklerini reddeden bir ağaç gibi. Başlangıçta dimdik görünür ama ilk sert rüzgarda kırılır. Bir anne için
Kendi hikayelerinin küçümsenmesi en acımasız saygısızlıklardan biridir. Çünkü bu sadece sözleri reddetmek değildir. Onu var eden geçmişi ve kimliğini yok saymaktır. Tekrarlandığında annenin iç dünyasında bir boşluk oluşur. Sanki tüm hayatım siliniyor hissi yerleşir. Unutulmamalıdır. Kökler sadece anneye ait değildir. Evladın da kimliğinin temelidir. Bir evlat annesinin geçmişini değersizleştirdiğinde aslında kendi geleceğini de zayıflatır. Pratik sonuç açıktır. Hiçbir anne hayat hikayesinin alay edilmesine ya da yok sayılmasına izin vermemelidir. Çünkü annenin sesi susturulduğunda sadece bir bireyin değil, bir soyun hafızası da kaybolur. Geçmişinizi yazıya dökmek ya da torunlarınıza aktarmak hatıralarınızın kalıcı olmasını sağlar ve değersizleştirilmeyi önler. 3. Gülümsemenin altındaki hançer. Gizli küçümseme. Her saygısızlık bağırarak gelmez. Bazen bir kahkaha, bazen dudak kenarında beliren küçümseyen bir kıvrım, annenin kalbinde en derin yarayı açar. İşte bu yüzden gizli küçümseme, en sinsi şiddet biçimlerinden biridir. Sesi yoktur ama izi kalır. Bir anne fikrini söyler, evladı ise alaycı bir tebessümle, "Anne, yine eski kafalı konuşuyorsun," der. Ya da küçük bir aksaklıkta, "Sen zaten hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun," cümlesi çıkar ağızdan. Bu sözler ne bir öfke patlamasıdır ne de açık bir hakaret. Ancak annenin iç dünyasında yankısı daha yıkıcıdır. Çünkü değerin yok mesajını fısıldar. Fatma Hanım'ı düşünün. Oğlu Murat Bey sofrada pişirdiği yemeğe bakıp "Hala bunu böyle mi yapıyorsun?" diye geçiriyor lafı. Kulağa şakaymış gibi gelir. Ama Fatma Hanım için bu emeğinin ve zevkinin küçümsenmesidir. Elif Hanım'ın kızı Derya Hanım da annesi bir fikir paylaştığında gözlerini devirmeyi alışkanlık haline getirmiştir. "Tamam, tamam, biz hallederiz," derken aslında "sen karışma" demektedir. Bilimsel bulguların söylediği nettir. Kelimeler beyinde iz bırakır. İroni ve alay acıyla ilişkili bölgeleri tetikleyebilir. Beden görünmez bir darbe yemiş gibi tepki verir. Kaslar gerilir, kalp hızlanır, stres hormonları yükselir. Sakin görünen bir akşam yemeği, annenin onur savaşı verdiği bir arenaya döner. Gizli küçümsemenin en tehlikeli yanı normalleşmesidir. Evlat, "Ben sadece şaka yaptım," diyebilir. Çevre, "latife işte," diye hafife alabilir. Oysa anne içindeki yanmayı bilir. Her alaycı gülüş küçük bir kesik, her imalı söz bir damla zehirdir. Tekrarlanırsa kadınlar çoğu kez sorun çıkarmamak adına susar. Bu susuş huzur değil, içe bükülmüş bir çığlıktır. Pratik adımlar ne olabilir? Önce sınırı görünür kılmak. "Bu üslup bana iyi gelmiyor, lütfen saygılı konuşalım." Somut örnek vermek. "Az önce abartıyorsun," demen beni küçümsendiğimi hissettirdi. Gerekirse sohbeti ertelemek. "Şu an bu tonda konuşamayacağım, sonra devam edelim." Bunlar kavgacı değil, onur koruyucu reflekslerdir. Unutmayın, söz sadece iletişim değil, değer ölçüsüdür. Bir anne sözlü saygıyı talep ettiğinde zayıflık göstermez. Aksine aile kültürünün çıtasını belirler. Çünkü evlat annesine nasıl konuşuyorsa yarın eşine, çocuğuna ve topluma da öyle konuşacaktır. Dil yarası kılıçtan keskindir, iyileşmesi uzun sürer. Bu yüzden gizli küçümsemeye şaka demeyin. Adını koyun, sınırınızı çizin ve onurunuzu koruyun. 4. Bitmeyen talepler, duygusal esaretin tuzağı. Sevgi çoğu zaman yanlış yorumlanır. Bazı anneler çocuğum benden ne isterse yapmalıyım diye düşünür. Oysa bu düşünce zamanla sevgiden çok bağımlılık yaratır. Çünkü bitmeyen taleplerin gölgesinde gerçek bağ değil, duygusal esaret filizlenir. Yetişkin evlatların bir kısmı annelerinin duygularını tükenmez bir kaynak gibi görür. Sürekli şikayet eder, kendi sorunlarını abartır ve her kararın yükünü annelerinin omzuna bırakır. Bu tavrın altında yatan mesaj nettir. Benim krizlerime göre yaşa, kendi hayatını bir kenara bırak.
Kerem Bey'in annesini her gün aramasını düşünün. Ama bu aramalar nasılsın diye sormak için değil, dertlerini dökmek içindir. Ayşe Hanım yanlış kararlar aldığında annesinden koşulsuz destek bekler. Hatta eleştirilmesine tahammül etmez. Bir diğeri, bunu yapmazsan beni sevmiyorsun diye duygusal şantaj yapar. Tüm bu sahneler annenin hayatını görünmez bir hapishaneye çevirir. Bilimsel bulgular bu durumun bedensel etkilerini de ortaya koyar. Beyin sağlıklı kalabilmek için dinlenmeye ihtiyaç duyar. Ama anne sürekli evladının fırtınasına maruz kaldığında zihni alarmda kalır. Stres hormonları yükselir, kalp ritmi bozulur, hafıza zayıflar. Görünürde sadece dert dinlemek gibi duran şey aslında annenin ruhunu ve bedenini aşındıran bir travmaya dönüşür. Daha da tehlikelisi bu bağımlılığın sevgi maskesiyle gizlenmesidir. Evlat, ben sana güveniyorum, her şeyimi sana anlatıyorum der. İlk bakışta yakınlık gibi görünen bu bağ aslında annenin özerkliğini çalan bir zincirdir. Anne sadece bir anne değil, aynı zamanda duygusal depoya indirgenir. Çıkış yolu açıktır. Duygusal sınırlar koymak. Bu bencillik değildir. Aksine olgunluktur. Bir anne, seni dinlerim ama kendi hayatımı terk etmem dediğinde evladını reddetmiş olmaz. Tam tersine ona en değerli dersi verir. Yetişkinlik, kendi duygularını yönetmeyi öğrenmektir. Bitmeyen talepleri sessizce kabul etmeyin. Çünkü bu taviz sevgiyi değil, bağımlılığı besler. Bir anne çocuğunun hayatını taşımak için değil, onun kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi için vardır. Sınır koymak sevgisizlik değil, en olgun sevgi biçimidir. Gün içinde sadece kendinize ayıracağınız küçük bir zaman bile evladınızın taleplerini sınırsızca karşılamanıza engel olur ve sınırınızı gösterir. 5. Sevgi kılıfında sömürü. Maddi ve manevi tükeniş. Sevgi bir annenin kalbindeki en güçlü duygudur. Ancak bazı evlatlar bu sevgiyi yanlış yorumlar. Annenin fedakarlığını sınırsız bir hak gibi görür, onun varlığını kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir araç haline getirir. İşte bu noktada sevgi en acımasız şekilde sömürüye dönüşür. Sömürü hem maddi hem de duygusal olabilir ve her ikisi de annenin onurunu zedeleyen, ruhunu tüketen davranışlardır. Maddi sömürünün örnekleri çoktur. Hakan Bey çalışabilecek durumda olmasına rağmen her ay ödeyemediği faturaları için annesinden para ister. Annesi, çocuğum zor durumda kalmasın diyerek yine boyun eğer. Ancak her yardım evladın sorumluluk almasını engeller. İnsan beyni tekrar yoluyla öğrenir. Her destek çabasızlığı pekiştirir. Sonuçta anne tükenir, çocuk da büyüyemez. Duygusal sömürü daha da sinsi olabilir. Bunu yapmazsan beni umursamıyorsun diyerek suçluluk duygusunu silah haline getirir. Anne kendi ihtiyaçlarını unutmaya başlar. Bir süre sonra hayatını, evladının krizlerini yönetmek üzerine kurar. Oysa bir annenin görevi çocuğunun hayatını taşımak değil, ona kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmektir. Bilimsel veriler bu tabloyu doğrular. Sürekli baskı altında kalan annelerde stres hormonları yükselir. Bağışıklık sistemi zayıflar, uyku bozulur, hafıza geriler. Görünürde yalnızca dert dinlemek ya da küçük bir yardım gibi görünen şey aslında annenin ömründen parça parça koparır. Günlük hayatın örnekleri bu durumu daha da görünür kılar. Zeynep Hanım'ın oğlu yalnızca borç istemek için arar. Ayşe Hanım'ın kızı başarısız kararlarının sorumluluğunu hep annesine yükler. İşler kötü gidince sen bana destek olmadın diyerek onu suçlar. Her defasında anne biraz daha tükenir, biraz daha sessizleşir. Bu zincir kırılmazsa sömürü nesilden nesile aktarılır. Torunlar bile anneannem her şeyi karşılar anlayışıyla büyür. Bu yüzden annenin sınır koyması sadece kendisini değil, geleceği de korur. Çünkü destekle sömürü arasındaki fark çok nettir. Destek hem veren hem alan kişiyi güçlendirir. Sömürü ise tek taraflıdır. Annenin kaynaklarını tüketir. Bir anne hayır dediğinde sevgisiz davranmış olmaz. Tam tersine en büyük sevgiyi gösterir.
Çünkü evladına kendi gücünü kullanmayı, kendi yükünü taşımayı öğretir. Gerçek sevgi annenin tükenmesi üzerine kurulmaz. Onurunu ve kaynaklarını koruyabilen bir anne hem kendi hayatını hem de evladının geleceğini güvence altına alır. Bu bırakılabilecek en değerli mirastır. Bağımlılık değil, özgürlük. Birçok anne aile içindeki barışı korumak için sessiz kalır. Ben susarsam huzur bozulmaz diye düşünür. Oysa bu sessizlik huzur değil, yavaş yavaş silinmektir. Çünkü her kabul edilen küçümseme, her normalleştirilen ilgisizlik, annenin varlığından biraz daha eksiltir. Bilim de bunu söylüyor. Beyin duygusal yaralanmaları fiziksel darbeler gibi işler. Siz sustukça evladınız öğrenir. Öğrendiği şey saygı değil, sınır tanımamaktır. Bu yalnızca sizin değil, gelecek nesillerin de duygusal sağlığını zedeler. Bugün göz ardı edilen annenin onuru, yarın torunların davranışlarında yankılanır. Bu yüzden belirli davranışlar tolere edilemez. Bu katı olmak değil, ruhsal bütünlüğü korumaktır. Bir kez aşındırılan haysiyet, geri kazanılması zor bir şeydir. Onurunu koruyan bir anne ise yalnızca kendi ruhunu değil, evladına da en büyük dersi bırakır. Gerçek sevgi bağımlılıkla değil, sorumlulukla yaşatılır. Unutmayın, kimse sizi krizlerinin deposu olarak görmeye devam ederse olgunlaşamaz. O yüzden sınır koymak sevgisizlik değil, sevginin en olgun, en koruyucu biçimidir. Unutmayın, onurunu koruyan bir anne yalnızca kendini değil, evladının geleceğini de ayakta tutar. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşın. Videomuz size dokunduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü hiçbir anne sessizce silinmeyi hak etmez.